Patlıcanlı börek hazırlıyorum. Yazdan dondurucuya atmış olduğum patlıcanlarla. 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı su kullanıyorum hamur için. Elimi hiç bulaştırmadım. Spatula ile hamuru toparladım. Toparladığım hamuru 15 dakika ağzı kapalı bir şekilde beklettim. Elimle tekrar toparladım. Birkaç parçaya bölüp beze haline dönüştüreceğim. Yazdan dondurucuya atmış olduğum patlıcanlarla hazırlayacağım iç harcı. Her sene muhakkak çiğ patlıcanı dondurucuya bırakırım. Sizlerle de kışın videosunu, yemeğini nasıl hazırladığımı paylaşırım. Şimdi de böreğini hazırlayacağım ve çiğ patlıcanın böreğini paylaşıyorum sizlerle. Yorumlarda hazırladım olmadı, pişmedi, çiğ kaldı diyenler görüyorum. Ben sizlere tekrar detay gösteriyorum. Donmuş patlıcanı tencereye aldım. Buzunun çözülmesini beklemeden. İçerisine sıvı yağ ekledim. Yüksek ateşte pişmeye bıraktım. Nasıl hazırlamıştım yazdan patlıcanı? Önce patlıcanları yıkamıştım. Sonra soyup doğramıştım. Direkt dondurucuya atmıştım. Hiçbir işlem uygulamadım. Tuzla bekletmedim. Suya sokmadım. Çıktığında da direkt donmuş patlıcanı tencereye aldım. Pişmeye bıraktım. İçerisine acısı olabilir diye patlıcanın 1 küp şeker ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. İç harç hazırladığım için 2 tane de büyük boy kuru soğan doğruyorum. Doğramış olduğum soğan, patlıcan pişmeye devam ediyor. Yazın yediğimiz patlıcandan hiçbir farkı yok. Bol miktarda sarımsak, sarımsakları da ezdim, ilave ettim. Karabiber, pul biber, yarım yemek kaşığı domates ve biber salçası ekledim. İç harç hazır. Bakın, yazın hazırlanan börek içinden hiçbir farkı var mı? 1 yemek kaşığı kadar tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. İç harç soğurken ben bezeleri biraz açıp yağlayacağım. Aynı şekilde tüm bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Sıra geldi yağlamaya. Açtığım bezeleri yağlıyorum. Hamur işi videoları biraz uzun oluyor. Umarım izlerken sıkılmazsınız. Yarım saat bekletmiş olduğum yağlanmış hamurları sıra geldi açmaya. Elimle çekerek hamuru büyütüyorum. Büyüttüğüm hamurun içerisine hazırladığım patlıcanlı iç harçtan aldım.
Üzerini kapattım. Rulo halinde sarıyorum. Bu böreği hazırladım. Ertesi gün tekrar aynı börekten yine hazırladım. Bir tepsi yapmıştım. Genelde birkaç tepsi hazırlarım. Az geldi. Ertesi gün tekrar istediler. Tekrar pişirdim. Rulo haline dönüştürdüğüm hamurları tepsiye alıyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde elimle çekerek büyütüyorum. Tekrarlamak istiyorum. Yazdan dondurucuya atmış olduğum patlıcanla hazırladım. Çiğ haliyle her sene hem yemeklik olarak hem de böreklik olarak dondurucuya patlıcan atarım. Her sene de videosunu çekerim çiğ haliyle nasıl sakladığımı, kışında muhakkak yemeğini sizlerle paylaşırım. Yine de çiğ patlıcan videosunun altına dondurucuya patlıcanı bu şekilde atıyorum, pişmiyor, çiğ kalıyor diyenler oluyor. Yorumları gördüğümde üzülüyorum. Nasıl bir işlem uyguluyorsunuz da sert oluyor bilemiyorum. Ben size detay detay gösteriyorum. Bu da onlardan birisi. Böreğini hazırladım. Üzerine hazırlamış olduğum böreğin yoğurt sürdüm. 200 dereceli fırında 35 dakika pişirdim. Sıcak sıcak hiç bekletmeden kokuyu duyan mutfağa geldi. Hemen kestim. Tabaklara aldım. Ben videonun devamını çekmeden börek bitti. Videonun devamı için kalan börek. Kalan böreği de tabağa aldım. Biraz daha küçülttüm. Lezzeti kıymalı böreğe benziyor. Severek tüketmiş olduğum bir tarifi daha sizlerle anlatıp paylaştım. Umarım beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.